Herkese merhabalar, ben Koray Sadıklar. Yeni bir Laravel dersiyle karşınızdayım. Bugün Laravel'e yeni gelen bir eklentiden bahsetmek istiyorum. Laravel Pint. Yaklaşık 2 hafta önce Laravel ekibi tarafından piyasaya sürüldü ve oldukça yeni bir eklenti. Şu anda 0.2.3 versiyonundan devam ediyor. İlk çıktığı gün ben deneyimleme şansını buldum. Twitter'dan da bu tarz yenilikleri artık duyuruyorum. Şimdi de sizlerle videolu olarak dersini paylaşıyor olacağım. Peki nedir Laravel Pint? Laravel Pint, yazmış olduğunuz Laravel kodlarını projenizin yazım standartlarına uygun olacak şekilde daha düzenli, daha düzgün ve daha güzel gözükmesini sağlayan bir ufak eklenti. Bildiğiniz gibi projeler büyüdükçe yazım stillerimiz değişebiliyor. Oluşturmuş olduğumuz fonksiyonlar, boşluklar, parantezler birbirine geçmeye başlıyor. Laravel Pint bu konuda bizlere destek oluyor. Tek bir standartta bütün projeyi gözden geçirerek bütün sıkıntılı noktaları tarayarak sizlere hangi noktalarda sıkıntı olduğunu ve nerelerin düzeltilmesi gerektiğini gösteriyor ve otomatikman buraları düzelterek sizlere daha düzgün bir proje dosyası, dokümantasyonu oluşturmuş oluyor. Ben oldukça beğendim. İlerleyen süreçte daha da güzel özelliklerinin geleceğini düşünüyorum. Hızlıca şimdi Laravel Pint'i projemize entegre edeceğiz ve ayarlamaları nasıl yapıyor beraber inceliyor olacağız. Evet, kuruluma geçmeden önce ufak bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Laravel Pint'i kullanmak istiyorsanız en az PHP 8.0 versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Yani Laravel 9 kurulumunun bilgisayarınızda kurulu olması ya da projenizi 9'a yükseltmiş olmanız gerekiyor. Şimdi kolay bir yöntem var. Yine Composer'la beraber bu işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Eğer daha önce hiç Laravel kullanmadıysanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız Laravel kurulumunu sağ üst tarafta sizler için bırakıyorum. Laravel 9 bilgisayarımıza kurmuştuk daha önceki videolarımda. Buradan faydalanarak eğer daha önce kurmadıysanız kurulumu yaptıktan sonra Pint'i de üzerine dahil edebilirsiniz. Ben mevcut bir kurulum üstünden devam ediyor olacağım. Composer kodumuzu kopyalıyoruz. Projemize geliyoruz. Terminal, editör terminali ya da normal bir terminal üstünden bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Yeter ki proje klasörümüzün içerisinde olalım. Şöyle yeniliyorum. Bakın Bootstrap, Config, Node Modül dediği App, Artisan, yani ana klasörümün içerisindeyim. Kök dizindeyim. Composer'ı gelip yapıştırdım buraya. Laravel Pint dev dedim. Enter diyorum. Kurulum başladı. Gördüğünüz gibi. Kısa bir kurulum var. Küçük bir eklenti dediğim gibi. Evet, gördüğünüz gibi kurulumumuz tamamlandı. Şimdi geri geliyorum. İndekslemesi de yapılıyor. Şimdi diyor ki kurulduktan sonra vendor bin pint diye bir yerde barınır diyor. Hemen gelelim. Vendor klasörümüze bakalım. Bin pint. Bakın buraya gelmiş otomatikman eklentim. Evet, şimdi geri gelelim. Evet, nasıl çalıştırıyoruz? Hemen ona bakacağız. Diyor ki şu komutu çalıştırarak, yani vendor bin pint altındaki komutu çalıştırarak tarama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu otomatik düzeltme işlemlerini yapıyor. Eğer -v kullanırsanız detaylı bir şekilde değişiklikleri sizlere sunacaktır. Ama öncelikle bir test yapalım sizlerle. Nelerin bozuk olduğunu öncelikle bir görmek istiyorum. Şöyle yapalım. Hemen geldik. Yapıştırıyorum. Bakın şimdi bizlere taradı. Diyor ki 70 tane doküman var. 4 tane düzenleme şeyi varmış. Bunları tek tek bize çıkarttı. Şimdi bazılarını gösteriyor. Diyor ki işte app model user PHP'de bazı düzenlemeler yapılacak. Out service provider, database seeder gibi dosyalarda düzenleme yapmak gerekiyormuş. Şimdi testimi gerçekleştirdikten sonra istersen ben bunları düzeltebilirim. Şuradan gelip kodumu alıyorum. İstersem -v ile, istersem -v'siz de çalıştırabilirim. V ile yapıyorum ki detaylarını da görebileyim. Şunu biraz genişletelim. Evet. Enter dedim. Bakın aynı GitHub'daki versiyona benzeyen şeylerdeki gibi daha önce kullananlar varsa gördüğünüz gibi komple bütün hepsini düzenlemiş oldu. İşte hangi satırdakini düzeltti, hangi satırdakini çıkarttı gibi boşluklar, parantezler, işte süslü parantezler, köşeli parantezler, bunların hepsinin düzenlemesini yapıyor. Detaylarına bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Diyelim ki tekrar çalıştırdım. Bakın şu anda artık hiçbir dosya yok. Herhangi bir sıkıntı yok dosyalarımda. Pass diyor. Yeşil verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan artık düzenli bir projeye sahip olmuş oldum. Bakın düzelttiği dosyalarda burada yazıyor. Seeder, Database Seeder.
Peki kısaca şöyle hemen bir örnek yapalım o zaman. Şu anda diyelim ki hiçbir dosyam yok. App http controller diyorum. Bir tane mesela controller oluşturalım hızlıca. Geldim. PHP artisan make controller deneme diyorum. Resource dedim. Deneme diye bir controller oluşturmasını istedim. Evet, şuraya geldi. Şimdi birazcık değişiklik yapacağız bunun üstünde. Mesela dolar deneme diyorum eşittir. Şöyle. Pardon, şöyle yapalım. Array dedim. Gibi şeyler yapıyorum. Bir şeyler yazdım. Bakalım görecek mi? Kaydettim. Şimdi tekrar gelip çalıştıracağım. Bakalım benim son oluşturduğum dosyayı görecek mi? Test diyorum. Bakın. Hey app http controller'da bazı bakın nelerin düzeltilmesi gerektiğini burada bizlere yazıyor zaten otomatikman. Şimdi tekrar geliyoruz. Laravel pint v diyoruz. Düzeltmesini istiyorum. Bakın otomatikman nelerin düzeldiğini burada bizlere gösteriyor. Bakın daha önce denemeymiş. Şöyle benim yazdığım kod bu şekildeydi. Boşlukları çıkartıyor. Bakın yanlış yazdım. Burada köşeli parantez yapıyor. Direkt mesela yazımı öyle daha doğru olduğu için mesela array demektense bu şekilde yazmak daha mantıklı, daha standarda uygunmuş. O yüzden köşeli parantez yaparak array haline getirmiş. Boşluklarını düzeltmiş. Bu şekilde bakın ben birden sonra virgül atmamıştım. O kendi de atmış. Düzenleyip son halini bu şekilde bize sunuyor. Gördüğünüz gibi otomatik kodumda düzelmiş oldu. Bu sayede rahatlıkla projenizde daha düzenli ve daha düzgün bir kod yapısına sahip olabiliyoruz. Oldukça hoşuma giden bir özellik oldu. Ben bundan sonra kullanmayı düşünüyorum. Özellikle çok büyük projelerde çokça işime yarayacağını düşünüyorum. Sizlere de kullanmanızı tavsiye ederim. İsterseniz bazı standart ayarlamaları da var. Onu da hızlıca göstereyim sizlere. Şimdi eğer konfigürasyon yapmak istiyorsanız herhangi bir özellik değişikliğine gerek yok. Zaten Laravel'in kendi yazım standartlarında geldiği için ekstra bir düzenleme yapmanıza gerek yok ama diyelim ki bir düzenleme yapmak istiyorsunuz. İşte Laravel standartlarına değil de işte PSR 12 standartlarında veya başka bir standartta bunları yapmak istiyorsunuz ama şu anda 3 tane standart destekliyor. Bu 3 standart arasında değişiklik yapabilirsiniz. Laravel standardı, PSR 12 ve Symfony standartlarında bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da değiştirmek isterseniz ufak bir dosya eklemek gerekiyor projenin kök klasörüne. Şöyle geliyoruz, new file diyelim. Pint JSON diyerek hangi standardı yazmak isterseniz mesela PSR 12 diyelim. Şöyle kaydettim. Bakın normalde biz şeyleri çalıştırdığımızda şurada sonda bir işlem ismi yazıyor. Bakın şimdi tekrar çalıştırırsam eğer bakın tekrar taradığı evet gördüğünüz gibi PSR 12 oldu artık. Yani siz hangi düzende bunları çıktılamak istiyorsanız onu pint.json üstünde düzenleyerek bu şekilde standartları değiştirerek kullanmanız mümkün. Ama Laravel standartlarını kullanacaksanız da ekstra bir düzenleme yapmanıza gerek yok. Anlatacaklarım bu kadar. Yeni gelişmelerden sizleri yine haberdar ediyor olacağım. Bir başka Laravel dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.